Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Mourinho'nun basın toplantısı oldu arkadaşlar birkaç saat önce. Ben de şimdi antrenmana gitmeden önce bir yayın yapalım dedim. Hızlıca arkadaşlar konuşacağım. Sormak istediğiniz önemli şeyler varsa Süper Chat'te sorabilirsiniz. Çünkü chat'e bakamayacağım. 4.30'da antrenmanda olmam lazım. Biliyorsunuz antrenörüm ben, oraya gitmem gerekiyor. Önemli şeyler var arkadaşlar. Arda Güler'in yeni rolünü söyledi Mourinho. Dostlar hemen bu yayına girmek istedim. Habercilik böyle bir şey arkadaşlar. Yani zor bir şey gerçekten. Like atarak da destek olabilirsiniz. Önemli konular var. Hızlıca gireceğim dostlar. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçiyordur. Hayırlı cumalar. Şöyle geldim. Nasıl geç kalacağım? Buradayım abi ya. Durun ya. Hemen geldim. Evet, Mourinho'nun Espanyol maçı öncesi, La Liga'nın ilk maç öncesi yaptığı basın toplantısı arkadaşlar. Banka sırası beklerken ilaç gibi geldim. Evet, Mourinho takımımla çok mutluyum. Tabii ki maça hazırlanmak için bir hafta daha tercih ederdim ama hazırız ve beklemekten yorulduk diyor Mourinho. Evet, Mourinho biz sakiniz, rahatız, hazırız, oyuncularımız olağanüstü diyor. Mourinho Espanyol harika bir takım, iyi oynuyorlar hırsla diyor. Parlak bir şekilde ışıldıyor. Evet, Arda'mızın haberleri arkadaşlar, gerçekten kan dondurucu söylemler geldi. Ya artık kan dondurucu mudur bilmiyorum. Selamlar. Mourinho, Arda Güler Rodri'nin rolünü oynayabilir. Belki bugün değil ama gelecekte bu role gelişebilir diyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mourinho, Rodri'yi transfer edememekten hayal kırıklığı mı duydum? Hayır. O harika bir oyuncu. Ama biz kendi başımıza gelişebiliriz. Arda onun rolünü oynayabilir. Belki bir gün değil, belki bugün değil ama ileride bir yerlerde bu rolü üstlenecek şekilde gelişecek. Yani arkadaşlar burada şu ikiye ayrılıyoruz burada. Bir kısım şey diyor burada. İşte Bellingham 10 numara oynasın diye yer yapıyor, yol yapıyor diyenler var. Diğer bir kısım da doğru söylüyor. Arda işte geliştikçe, yaş aldıkça 6 numarada oynamalı diyor. Ama sanki bunu şimdi istiyor gibi de söylüyor. Ya bilmiyorum arkadaşlar, bak tekrar okuyalım. Arda Rodri'nin rolünde oynayabilir. Belki bugün değil ama ileride bir yerlerde bu rolü üstlenecek şekilde gelişecek diyor abi. Yani burada sizin yorumunuz nedir bilmiyorum. Salih yayın kesik kesik geliyor. Hocam internetinde sorun vardır. Yayında bir sorun var mı arkadaşlar? Hemen devam ediyorum ben haberlerle. Gazeteci Real Madrid'in Rodri'yi satın almama sorunu mu var? Satın alamama sorunu mu var? Hani neden satın alamadınız? Mourinho, orada oynayabilecek birçok oyuncumuz var. Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, Arda. Çünkü bence Arda sonunda bugün değil ama belirli bir süre içinde bu pozisyonda da oynayabilir diyor. Tamam, Arda zaten geçtiğimiz sezon bu pozisyonda oynadı arkadaşlar. Arda zaten 6 oynadı, 8 oynadı, 10 oynamadı ki Arda. Ama ya siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Ha, ilerisi için diyorsan okeyiz yani buna. Çünkü Modric 6 numaraya evrildikten sonra Ballon d'Or falan aldı arkadaşlar. 6-8 oynarken Ballon d'Or aldı. Anladık nerede oynayacağını galiba. Bu maçta 10 numara pozisyonda oynayacak. Bu çocuk 10 numara oynuyor. 6-8 derinde takımın kalbi ama adam 10 numara. Evet, Arda 10 numara, yani böyle bir 10 numarayı geri plana atmak, geriye atmak, yani kötü işleri yaptırmak, orada pis işleri yaptırmak, Arda gibi yetenekli, oyun görüşü çok böyle geniş olan, yelpazesi çok geniş olan bir oyuncuya şey olur yani, bu kötülük olur arkadaşlar. Real Madrid'in de böyle bir olayı yok. Yani böyle bir oyuncusu yok başka, Arda'dan başka. Ama Mourinho bunu ilerisi için diyorsa ben buna okeyim. Ama bunu şu an diyorsan, sen Bellingham'a yer açmak için diyorsan olmaz abi. Bellingham'a yer açmak için sen Arda'yı 6-8 yapacağım diyorsan burada yollarımız ayrılır Mourinho efendi. Ya şu an demiyor arkadaşlar, bak tekrar okuyalım. Arda sonunda bugün değil ama belirli bir süre içinde, ya bu sezon içinde diyor da olabilir bunu bu arada. Hani bu sezon içinde işte Bellingham dönene kadar işte 3-4 maç sonra diyebilir. Ya da Bellingham döndükten sonra yedeğe düşüp işte Arda biraz daha orada oynayıp Arda 10 numarada olmuyormuş deyip ondan sonra bu arada Arda'ya ilk maçta pasta atmayabilirler arkadaşlar. Burada çünkü çok derin lobicilik seziyorum ben Real Madrid'de. Pas atmayıp Arda'yı 10 numarada kötü göstermeye çalışacak oyuncular olabilir. Arda burada yapamadı. Bellingham oraya gelince de Bellingham'la iyi bir futbol sergilenip Arda'yı 6'ya da atabilirler. Ya ben normalde böyle kötü düşünen bir adam değildim ama bunlarsa yüzünden, İspanyol basını yüzünden çok çok kötü şeyler düşünüyorum artık arkadaşlar, bilmiyorum.
Mourinho Rodri transferi pastanın üzerindeki çilek gibi olurdu. Çünkü o harika bir futbolcu ama elinizde Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva ve Arda varken ki bence bak hemen Arda'ya bir parantez geliyor. Arda bugün değil ama bir süre o pozisyonlarda da oynayabilecek bir isim. Dolayısıyla bir problemimiz olduğunu ya da mutlaka başka bir oyuncu transferine gitmemiz gerektiği anlamına gelmiyor diyor. Yani Arda'ya parantez açılıyor. Neden Arda'ya parantez açıldığını da söyleyeyim arkadaşlar ben. Çünkü Bellingham'ın yeri tehlikede. Normalde başka bir takımda olsanız Arda Güler 11'de yani 10 numara pozisyonunda ilk 11'de devam eder. Ama bunlar ne düşünüyor? Şey geldiği zaman Bellingham döndüğü zaman Arda hani Bellingham'ın yeri orası arkadaşlar. Oraya yer ayırdılar. Çünkü Mourinho bunu geçmiyor. Bilmiyorum, sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Özellikle yorumlar kısmına yazın bu yayından sonra arkadaşlar. Çünkü geldiğim zaman okuyacağım. Antrenmana gitmem gerekiyor. Sürem de kısıtlı. Ben şöyle hızlıca geçeyim. Sizler düşünün arkadaşlar. Yorumlayın kendi aranızda. Chat'te de yorumlayın. Ama yorumlar kısmına da bir yazın. Gelince okuyacağım hepsini. Mourinho sadece takımı taşıyacak. İleride oynayan 3 koşmayan adamı besleyecek. Destek arıyor. Bence 6-8 oynayan kimse değersiz olacak. Tabii ki Rodrigo harika bir transfer olurdu ama Tchouaméni'miz, Bernardo'muz hatta Arda bile o rolde oynayabilir. Fabrizio Romano da direkt açıklamaları almış. Mourinho yarın yedek kulübesinde 3 genç oyuncumuz olacak. Rivas yedek kulübesine yer alacak Sestero ve Siria'da. Sayısal açıdan çok geniş bir kadromuz yok. Militao, Rodrigo ve Ferland Mendy uzun süre sahalardan uzak kalacak. Lan okuyamıyorum da acelem var diye ya. Kişisel olarak 20 veya 21 oyuncuyla çalışmayı seviyorum. En fazla 22 oyuncu. Bu genç oyuncular mevcut boşlukları dolduruyor ve bizimle çok iyi çalışıyorlar. Her zaman aynı kişiler olmayacak. Ben de gençleri motive etmek ve kapının onlara açık olduğunu hissettirmek istiyorum. Bu hafta bu üçlünün sırası geldi ve birçok başkasının da sırası gelecek. Bunu yapmayı seviyorum. Yani gençlere şans vermeyi seviyorum diyor. Tchouaméni ve Valverde konusu soruluyor. Sıfırdan başlıyoruz. Her şey normal. Hiçbir şey söylemek zorunda kalmadım diyor. Hani özel bir konuşma yapmadım. Onlar sıfırdan başlayacaklar diyor. Mourinho yarınki ilk 11'in mi? Oyuncuların biliyor. Hani oyuncular hangi oyuncular ilk 11'de oynayacağını biliyor. Şimdi hangi gazetecinin en iyi bağlantıları olduğunu göreceğiz deyip kendi tarzında bir konuşma yapıyor. Gazetecilere gönderme yapıyor. Mourinho Vinicius hakkında da konuşmuş. Hemen bakıyoruz. Dünyanın en iyilerinden biri ve dünyanın en iyisi burada kalmalı. Ya şu adamı kimse eleştirmiyor, şaka gibi ya. Ya şu adamı kimse eleştirmiyor Vini'yi ya. Abi böyle bir oyuncu olabilir mi ya? Gördüğüm şey kazanmak istediği. Ne istediğini biliyor. Şüphesiz. Şüphesiz. Bence mutlu. Gerçekten kazanmak istiyor. Neyi kazanmak istiyor? Para kazanmak istiyor. Başka bir şey istemiyor ki. Mourinho'nun ilk kadrosu. En iyi bilgi kaynaklarına sahip olanın kimin olduğunu göreceğiz. En iyi bilgiye sahip olanı göreceğiz diyor. Yani yine gazetecilere laf attığı konu. Oyuncular biliyor. Ben bu işleri gizlemeyi sevmem. Onlar biliyor. Belki 2 saat sonra sizin bilgilerinize ulaşır. Ben söylemeyeceğim. İdeal ilk 11'im yok ve eğer olsaydı bile sahip olmak istemezdim. Rekabetin kapısını açık tutmak istiyorum. Çok maçımız var ve her 3 günde bir maç olacak. Sonra oyuncular 3 haftalık tatile gidecek ve döndüklerinde nasıl döneceklerini bilemezsiniz. Oyun kurmayı nasıl istediğimizi, nasıl baskı yapacağımızı, takımın bütünlüğünü nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Ve farklı sistemler kullanan takımlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Birikmiş bir taktik kültür inşa ediyoruz. İşlerin kesinleştiğini hissetmek istiyorum, istemiyorum. Trent, Dumfries, Kökçü ne lan? Ha, Orkun'la da çalıştı. Orkun'la çalıştı mı lan? Kökçü ve Kerkez gibi en üst düzey oyunculardan bahsettiğimiz oğlum Dazın Suriye mi bu? Eyvah. Eyvah eyvah. Birinin 50 maç oynayacağını, diğerinin sadece 10 oynayacağını düşünemeyiz. Bu imkansız, çok fazla kalitemiz var. Herkese şans vereceğiz diyor yıl içerisinde. Hücumcularımdan savunma açısından ne talep ediyorum? Yani forvet oyuncularından, atak oyuncularından savunma bazında ne istiyor? Bu maça ve rakibe göre değişir. 11 oyuncuyla savunma yapmalısınız. Eğer bizi kendi yarı sahamıza iten ve baskı kuran bir takımsa hepimizin savunmaya katılmamız gerekir. Hepimiz savunmaya katılacağız diyor bu bize baskı yapan takımlarda.
Eğer onların yarı sahasında oynuyorsak oynamalı ve pres yapmalısınız. Çok çalışmalısınız. Bir yol pres yapmaktır, bir diğeri alanları kapatmaktır diyor. Bazı oyuncular gerçekten pres yapmalı. Diğerleri alanları kapatmalı. Bazı oyuncuların savunma yapıp diğerlerinin topu beklemesi fikri işe yaramaz. Herkesten her zaman çok iyi bir yanıt aldım. Sıfır sorun. Geçtiğimiz sezon ve bir önceki sezon öndeki üçlü oyuncudan, ikili oyuncudan biliyorsunuz savunma katkısı alamadı Real Madrid arkadaşlar. Evet, şu Madrid Zone sayfasına bir söyleyeceğim neyse. Mourinho işte Rodri transferiyle ilgili Arda'yı buraya yazmamış. Rodri'nin transferi bir zorunluluk değildi. Eksikliğimiz yok. Bu daha çok üstesine, ya bu çeviriler de çok kötü. Üstüne meyve koymak gibiydi. Çilek transferi gibiydi. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo ve benzeri var. Arda'yı yazmamış oraya. Ayar olduğum için aldım bunu da. Evet evet, pres yapacaksınız diyor, doğru. Mourinho yarın Endrick oynamayacak diyor arkadaşlar. Maç yarın saat 22.30'da arkadaşlar. La Liga heyecanını siz de bizimle beraber yaşamak istiyorsanız arkadaşlar ve yıllık 600 TL indirimle almak istiyorsanız Esport Plus'a üye olun. Bu 600 TL'lik indirimi almak için SLH10 kodunu kullanıyorsun ve 600 liram da cebinde kalıyor. 2799 TL'den 2199 TL'ye düşüyor arkadaşlar. La Liga, Serie A ve Bundesliga'yı izliyorsun bir yıl boyunca 2199 TL. Bizim ismimizle alırsan. Mourinho Real Madrid'in kaptanları hakkında. Hepsiyle çok mutluyum. Onlar da beni tanımaya başlıyorlar. Ve beni gözleme, analiz etme ve anlama konusunda büyük bir yeteneğe sahipler. Sadece söylediklerim üzerinden beni tanımalarını istemiyorum. Eylemlerim aracılığıyla beni anlamalarını ve beni nasıl algıladıklarını da görmek istiyorum. Kaptanlar bu süreçte aynı zamanda savunmacı bir rol de üstleniyorlar diyor. Bugün erkenciyiz. Haberler erken geldi. Ben de idmana gideceğim. O yüzden hızlıca girdim abi. Mourinho 2013'teki Mourinho bugünkü Mourinho'ya ne tavsiye ederdi? İyi soru. Felsefi zor bir soru. Bugünkü Mourinho 2013'teki Mourinho'ya tavsiye verebilecek konumda olan 2013'teki Mourinho değil. Babanı mı tavsiye edersin yoksa baban mı seni tavsiye eder? Her zaman çok sakin olman gerekir. Benim için 5, 10 ya da 20 yıl öncesine göre sakin olmak daha kolay. Eskiden daha ataktım, sinirliydim vesaire diyor. 24 ile 7'yi çarptığında çok fazla futbol saati elde edersin. Tam da o saatlerde soğukkanlılığını korumak zorundasın. Geldiğimde ve ayrıldığımda olduğumdan daha iyiyim diyor. Yani şu an daha iyiyim diyor. Hoca olarak. Evet, Yan Diomande dün şey için ölürüm kalırım diyordu. Mourinho için ölürüm kalırım falan açıklaması yaptı. O soru soruluyor. Yan Diomande benim için öleceğini söyledi mi? Bunu beğendim. Ama sözler kolaydır, eylemler daha zordur. Bakalım benim için ölecek mi diyor arkadaşlar. Benim için ölmeyi göze alacak mı? Bunu görmem lazım. Eylemlerle görmem lazım diyor. Evet dostlar, bir de like atarsak seviniriz. Bu yayın da önemli çünkü. Şimdiden teşekkürler. Tavuk karası... Abi dur yapmayın. Mourinho Real Madrid ile ilk temas. Hani nasıl anlaşma başladı? Real Madrid beni aradığında biz zaten elenmiştik sezonun sonlarına doğru. O zaman bana ilgim olup olmadığını sordular. Bence Benfica'nın son 2 maçındaydı. Bence bu bir görüş değil ki, net bir şeydir bu. Ya benim internet donuyor mu? Bir şeyler oluyor. Mourinho geçen sezon Benfica maçı. Biliyorsunuz ceza almıştı Mourinho ve Santiago Bernabeu'ya girememişti dostlar. O maçı soruyorlar. Ne yaptın diyor o gün diyor. Geçen sezon Benfica maçı otobüste kaldım ve maçı garajdan izledim. O gün kulüple hiçbir temasım olmadı. Stada alınmadı ve maçı otobüsün içinde izlemiş arkadaşlar. Kedira soruluyor Mourinho'ya. Evden bir adamı her zaman yanımda bulundurmayı severim. Burada oynattığım oyunculara bakarsak Xabi yüksek seviyede yönetici, Arbeloa yüksek seviyede yönetici, Luka hala oynuyor, gülüyor. Yani geriye 2 ya da 3 isim kaldı. Onlardan birisi de Kedira diyor. Real Madrid hakkındaki analizim nedir? Müzakere edilemez olanı müzakere etmemeliyiz. Her maçta bağlılık esastır. Sonuçlar veya kişisel hayal kırıklıkları nedeniyle sinir bozucu anları aşmamız gerekecek diyor. Vinicius dünyanın en iyilerinden biri ve en iyi oyuncudur. Burada kalmalı diyor.
Oyuncularla konuşuyordum. Aralarından birçoğu için hayal kırıklığı yaşayacakları bir anın geleceğinden bahsediyorum. Yani bir gün her istediğiniz olmayacak. Yani maç içinde hayal kırıklığı da yaşayacaksın ya da finalde kupayı kaybedeceksin diyor, herhalde ondan bahsediyor. Çünkü ilk kez seçim yapmak zorunda kalacağım. Ha ilk 11 veya yedek için. Ve biri maça başlarken diğeri yedek kulübesine gidip hayal kırıklığı hissedecek. Eyvah. Bunu bireysel olarak veya grup olarak işlemeleri gerekiyor. Bir maça 15 kişiyle başlayamam. Sadece 11 kişi oynayabilir. Onların şu anki çalışma şekilleriyle bunun zor olacağını düşünüyorum. Birinin hayal kırıklığı yüzünden seviyesi düştüğü gün kararım benim için kolay olacak. Takımın hayal kırıklığı anları nasıl aşacağını bilmesi gerekiyor. Eyvah eyvah, ben Arda seni yedek bırakırım da sen hayal kırıklığı yaşarsan benim için bitersin diyor mesela arkadaşlar. Yayına bir like atalım dostlar. Sizlerden ricamızdır. Vallahi bu şeylerin içinde, yoğunluğumun içinde gelip yayın açtım. Haberler önemliydi. Skolomanya hoş geldin. Abi çok sıkıntı bak. Şu dediği, ben seni hem yedek bırakacağım. Hak ettiğin halde hem seni yedek bırakacağım Arda. Ben Arda'ya göre yorumluyorum. Ha sen dersen ki hayal kırıklığı yaşadın, yüzünü ekşittin, çalışmayı saldın, işte takıldın. O zaman benim için karar vermek daha kolay olur. Senin yerine aldığım adam devam eder diyor. Eğer sen de adaletsizlik yaparsan, e, ondan sonra oyunculardan da böyle performans bekliyorsan sen de hoca değilsin yani benim gözümde. Hani diyorsun ya, rekabet olsun oyuncular arasında, benim için iyi diyorsun. Ama rekabette önde olan oyuncuyu oynatmazsan, senin yüzüne tükürsek de az kalır bence. Baskı hissediyor muyum? Buna baskı denmez. Adrenalin derim. Bu olumlu bir his. Onu hissetmediğim gün bir şeylerin ters gittiğinin işareti. Maça çıkışlar, ilk çıkışlar veya futbol maçları için baskı hissetmiyorum. İlk maçlar için baskı hissetmiyorum diyor. Vinicius, Mbappe ve Bellingham'ı nasıl entegre edeceksin? Onlar inanılmaz oyunculardır. İnanılmaz oyunculardan oluşan bir takımla oynamak isterler. En iyi oyuncular, en iyi olmayan oyuncularla oynadıklarında hayal kırıklığına uğrarlar. Taktiksel uyum daha zor olabilir. Ancelotti, Vini için mükemmel Brezilya kadrosunu buldu. Deschamps, Mbappe için, Tuchel de Bellingham için. Üçü için de Mourinho'nun mükemmel kadrosunu bulmak daha zor. Bunu yapmaları gerekiyor çünkü iyi işleyebileceğine inanıyorlar. Onlar yüksek kaliteli oyunculardır. Uyumsuz pozisyonları yok. Onlarla harika bir sezon geçireceğiz. Arda hakkında nasıl konuşuyor? Arda'dan 2 yaş büyük Bellingham hakkında nasıl konuşuyor? Arda'yı hala çocuk gibi falan görüyorlar yani. Diomande Arda'dan küçük ya. 2 yaş küçük. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bana kötü hissiyatlar geliyor. Kötü şunlardan sonra falan. Yaptığımız işten büyük bir güvenim var. Oyuncularımın hırsına, zihniyetine, bana gösterdikleri tutkuya büyük bir güvenim var diyor. Oyuncuların bağlı olduğunu, işleri doğru yapmaya istekli olduklarını görüyorum. Takım büyüyor, birleşmiş durumda. Mükemmel bir takım değiliz. Öyle bir şey yok. Sorun yaşayamayacağımı düşünmüyorum. Sorunlar gelecek, olacak ama temelde takım güçlü diyor Mourinho. Altyapı oyuncularımı onları motive etmek için kapının açık olduğunu anlamalarını sağlayarak motive etmek istiyorum. Bence bu çocukları motive edebilir diyor. Tchouaméni iyi durumda. İyileşmesini hızlandırmak için bugün, yarın ve pazar günü antrenman yapması gerekiyor. Bu maç için formda olmasına izin vermeyecek bir durumda geldi. Yani bu maçta oynamayacak diyor Tchouaméni de. Real Madrid'i uzaktan nasıl deneyimlemeliyim? Pişmanlıklara takılan ya da özlem duyan biri değilim. Geride bıraktıklarımı düşünmem. Real Madrid'in kazandığı her kupa başkanın bir telefon çağrısıyla geldi. Her seferinde hayır, bu benimle alakalı değil diye cevap verdim. İşimin biraz olumlu etkisi olduğu için mutluyum. Ama kupalar Carlo'ya, Zidane'a, oyunculara ve taraftarlara ait, her zaman sevinçli. Başarılı bir sezon olarak neyi görürüm? Buna bakmanın pek çok yolu var. Tek pragmatik yol sonuçlara bakmaktır. Pek çok seviyede çok fazla büyüyebilirsiniz. Yapıyı genişletebilirsiniz. Değişecek pek çok şey var ama sonuçlar sayılır. 3 şampiyonluk artı daha küçük bir tane daha. Real Madrid'de olmadan bitirmek başarılı bir sezon değildir. 2 sezondur 0 kupa. Kardeşim yeni rolü ne arkadaş? Söyledim, geriye alıp izleyebilirsin. Kardeşim benim yazıp duruyorsun da oradan.
Hücumlarından savunma açısından ne talep ediyorum? Bunu söyledik. Ee, evet bunu söylemiştik. Bunu geçtim. Militao, Mendy ve Rodrigo uzun süre sahalardan uzak kalacaklar diyor Mourinho. Ne zaman bu Mourinho'nun takımı diyeceğiz? Bu zaten benim takımım diyor. İyi ya da kötü, mükemmel bir takım kavramından bahsediyorsak asla. Bence her gün gelişmemiz gerekiyor. 2 ya da 3 yıl antrenöre 2 ya da 3 yıl aynı antrenöre sahip takımları seviyorum. Kendi yolunu da kuruyor. Çünkü bilgi ve empati biriktirerek büyürsün. Bir takım her zaman gelişmeye açık. Önümüzde uzun bir yol var diyor. Ben hepsini Arda'yla şimdi bağlantısını düşünüyorum da yani bu 3 yıl falan burada kalırsam diyor Arda'yı 6 numaraya çeviririm ben diyor herhalde. Mourinho ideal bir ilk 11'im yok. Aynı oyuncularla 60 maç oynamak mümkün değil diyor. Kedira onunla ilk konuştuğumda hissettiğim duyguyu sevdim. Bana eğer yarın gitmem gerekirse yarın giderim dedi. Zihniyeti anlıyor. Oyuncularla doğru ilişkiye sahip diyor. Arda'yla da arasında çok iyi bir ilişki var Kedira'nın. Evet, Real Madrid antrenmanından görüntüler arkadaşlar. Bunlar da Arda da orada. Vallahi çok zor ya. La ben üzülüyorum abi ya şu kadar yetenek. Diyor ki adam ben seni yedek bırakacağım. Yedek bırakırsam da surat yaparsan, bunu kişisel algılarsan biter diyor. Hani benim için karar vermek daha kolay olur. Senin yerine Bernard oynar, Bellingham oynar, o oynar, bu oynar diyor. Yani why always me demeyeceksin bana diyor Arda için. Ama Bellingham kötü de oynasa bir kick bak kötü de oynayacaktır ben size söyleyeyim mi? Vini'ye Mbappe'ye falan ben pas atacağını düşünmüyorum ya. Son dakika Jose Maria Sanchez Martinez Real Madrid Espanyol maçını yönetecek hakem arkadaşlar. Kırmızı kartlarıyla meşhur bir hakem atamışlar ilk maça. Evet bu hakem arkadaşlar. Arda Güler'imizin de ilk maçını yönetecek. Jude Bellingham bugün antrenmanlarda gülümsemelerle dolu. Neden gülüyor? Biliyor abi geleceği de o yüzden gülüyordur bence. Yani Bellingham niye gülebilir ki başka? Bellingham için de geçerli bu sözler. Valla Bellingham için geçerli dediğin abi bak şunu diyor bak Bellingham için. Gelelim abi. Hemen gelelim. Arda için ne diyor? Ee, gel abi gel. Öyle bir şey yok abi. Bellingham için geçerli değil işte bu. Sıkıntı burada abi. Anlamıyorsun. Vinicius, Mbappe ve Bellingham'ı nasıl entegre edeceğim diyor. Adam diyor ki bak. Vini için Ancelotti çok iyi bir Brezilya kadrosu kurdu. Mbappe için Deschamps öyle bir kadro kurdu milli takımda diyor. Tuchel de Bellingham için diyor. Yani Bellingham 6 numaraya evrilecek. Bellingham 8 olacak. Kariyeri orada olacak demiyor ki. 10 numara diyor adam. 10 numara atak. Kaleye yakın. Kaleye yakın. Umarım Mbappe 2 pas alamasın zaten söylenmeye başlar bu arada. Mbappe 2 tane pasını almasın ondan. Söylenmeye başlar. İlk maçta Arda Güler 10 numara pozisyonda çıkacaktır. Espanyol maçında 10 numara oynayacak Arda. Belki bir sonraki maçta 10 numara oynayacak. Sonrasında 7'ye düşecektir söyleyeyim ben size. Bu açıklamalara göre, bu söylentilere, bu çıkan haberlere göre söylüyorum. Yorumluyorum sadece. Bilmiyorum içeride neler oluyor tabii ki de. Ben Real Madrid'in içinde çalışmıyorum. Arda ile görüşmüyorum yani. Bellingham bugün antrenmanlarda gülümsüyor. Yeter adamın asabını bozmayın. Evet yani çıkan haberlerden sonra Arda'nın şekil mi? Evet Arda yine idmanda arkadaşlar. Dumfries'in de resmi tanıtımı yapıldı bugün. Dün Bernardo Silva yapılmıştı. Bir önceki günde Mourinho yapılmıştı. Resmi tanıtımlar yapılıyor. Evet yarınki maçta oynamayacak oyuncular Mendy, Militao, Asensio, Rodrigo, Endrick, Thiago, Pitarch oynamayacaklar arkadaşlar. Bu oyunculardan yoksun olarak gidiyorlar. Evet, Loverboy kimi doğru söylüyor. O yüzden bu maç Arda için çok önemli. Öyle bir oynamalı ki vazgeçilmez olsun. Ben yine söylüyorum bak. Bu La Liga'nın ilk maçı senin La Liga'daki son maçın Arda. Bak bu kadar bak. Başlık bu. Arda Güler'in La Liga'daki ilk maçı Arda Güler'in son maçı arkadaşlar. İlk maç nasıl olacaksan ondan sonra neler oluyor. Like atın komşular görsün. Evet bir like atalım arkadaşlar şu yayına lütfen. French Varil İnşallah kötü oynamaz. Valla işte 10 numarada oynayacak.
Ya ne yapabilir ki? Pas vermesen laf atıyorlar. El kol yapıyorlar. Şut yani pas versen gol atamıyorlar. Öyle bir takım Real Madrid'de neler yapacak Allah yardımcısı olsun. Öyle bir pozisyonlar gelsin ki şut vuracağı yerde gerçekten şut vursun ve gol olsun. Pas atması gereken yerde de öyle o ince pası görsün ve atsın. Maçı birlikte takip edeceğiz dostlar. Maçı birlikte izleyeceğiz. Sizler de La Liga'yı arkadaşlar izlemek istiyorsanız dediğimiz gibi ismimizle SLH10 koduyla Esport Plus satın alırsan 600 TL indirimli bir şekilde alıyorsun. 600 liran cebinde kalıyor. Biz sizler için Esport Plus'tan bu güzelliği istedik arkadaşlar. Bizim ismimizle indirimli bir şekilde bir yılı izleyebilirsiniz dostlar. Evet, bana sormak istediğiniz bir şey var mı, yoksa ben de hazırlanıp idmana geçiyorum arkadaşlar. Geç bile kaldım. Var mı sorularınız? Hemen sorularınızı alayım, ondan sonra gideyim. Baba düdüğümüzü bile bak. Düdüğümüzde bile Salih Dinho yazıyor ya. Bak. Düdüğümüzde bile Salih Dinho yazıyor. Hediye geldi bu da arkadaşımdan. Şu tabloyu alan arkadaşım buraya da Salih Dinho'lu şey yaptırmış. Ben idmana gider. Arda Türk olduğu için hiçbir zaman takımda yer elde edemeyecek. İngiliz lobisi çok güçlü. Esport'la devam mı geldi? Yani Beşiktaş maçları için devam. Ama La Liga için bir şey demediler. Ya tamam derse ne olur sence? Bu maçta keşke Jude Bellingham oynasaydı, Arda'nın değeri artardı. İyi yayınlar, canlı yayını yakalayabildim sonunda ama sonuna denk gelmişim. Abi çok önemli açıklamalar var Arda Güler'le ilgili de. Ee, Geriye sarıp bakabilirsin. Çok çok önemli şeyler söylemiş. Şuradaki şey gibi görebilirsiniz. Kanım kaynıyor valla. Az üfle, akşama nefesin kalsın yayın için. Düdüğüm, evet. Evet dostlar, soru da yok herhalde. Ben de kaçayım. Teşekkürler ilginiz ve vaktinizi ayırdığınız için. İlginiz için de like atarsanız seviniriz. Akşam yayın olur mu bilmiyorum. Olmaz herhalde artık. Ya da sohbet yayını açarız, bilmiyorum. Bakarız dostlar. İstiyorsanız buna like atın. Yayın istiyorsanız like atın. Sorularınızı da bunun yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bu yayının yorumlar kısmına yazın. Hepsine bakacağım. Lobi var diye bana burada şikayet etmek doğru gelmiyor. Dünyanın her yerde lobi var ama önemli olan disiplinli bir şekilde. Arda zaten disiplinli bir şekilde çalışıyor. Yapmayın ya. Arda zaten disiplinli çalışıyor ama hakkını alamazsa burada lobi işte baskın geliyor. Çok çalışmak baskın gelmiyor olur yani. Bellingham'ın arkasında İngiltere Futbol Federasyonu var. Boru değil. Bizimki de zamanında bazıları maşallah e, mesajları alsa da çocuğu çıksa. Anlamadım vallahi hocam. Yorma kendini, bize lazımsın. Vallahi hocam şimdi 3 saatlik antrenmana gidiyoruz. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Allah'a emanet. Görüşürüz. Çalışmaya devam. Baksana, bir işten çıkıyoruz, bir işle gidiyoruz. Geleceğiz, yine iş var. Ben yaşayamıyorum ya. Öpüyorum hepinizi. Dikkat edin. Allah'a emanet. Bu arada arkadaşlar çok takıldığım yerler, öksürdüğüm yerler de oldu. Kusura bakmayın. Anca yani çok hızlı bir yayın oldu. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Görüşürüz. Bay bay. Ulan bu değildi, bu değildi. Dur, nerede? Neredeyiz Arda? Neredesin Arda? Şeyle kapatacağım da bulamadım. İnşallah bol bol bağırır böyle Arda. Arda'nın şeyi. Bulamıyorum lan. Nerede oğlum? Heh. Arda Güler!